Merhabalar sevgili Aslan ve yükselen burcu Aslan, ay burcu Aslan olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Aslan burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. 2025 Ocak ayında seni neler bekliyor sevgili Aslan burcu? Birlikte bu etkilere bakalım. Kartlarımı son kez senin için bir karıştırıyorum. Bakalım 2025 Ocak ayında Aslan burcu arkadaşımı neler bekliyor diyelim. Şimdi ilk çıkan etki deli kartı arkadaşlar. Öncelikle sevgili Aslan burcu. Hatta şöyle bir alalım bakalım. Kartı, kule kartı. Okey. Şimdi ilk etkiyi aldık. Sevgili Aslan burcu, 2025 Ocak ayında hayatınla ilgili yapacağın yeni başlangıçlar söz konusu. Fakat burada bazı korkutucu, evet gerçekten korkutucu diyebileceğimiz etkiler söz konusu arkadaşlar. Etrafındaki insanlara karşı dikkat etmende fayda var. Şimdi 15'i ve civarı artı eksi olarak alabilirsin. Artı 4, eksi 4 olarak alabilirsin sevgili Aslan burcu. Pek tabii ki hani tarih veriyorum arkadaşlar ama herkes de bu tarihler farklı olarak çalışabilir. Şimdi şeytan kartı 15 olduğu için bir bakın zaten detaylandıracağız yorumu. Şimdi burada bazı sıkıntılar, bu daha çok etrafındaki insanlarla alakalı. İş ortamın, çevren, birlikte iş yaptığın kişiler sevgili Aslan burcu. 15 Ocak ve civarı dediğim gibi artı ve eksi 4 olarak alabilirsin. Yani 10 Ocak ya da 12 Ocak 18 Ocak arası gibi de diyebiliriz. Tabii bazılarınız belki de bunu çok içsel olarak yaşayacaksınız. Yani herkese çok farklı çalışır arkadaşlar bireysel olarak. Şimdi o zaman şöyle bir bakalım. Şimdi burada hayatınla ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğin bir süre içerisindesin Aslan burcu. Ama şöyle bir durum var. Etrafın, kariyer hayatın, birlikte iletişim halinde olduğun kişiler neyse bunlar. Onların bazı kötü emelleri diyelim, art niyetleri, rakipler, düşmanlar, burada verdiğin içsel bir savaş da var aynı zamanda. Birilerinin tuzağına düşmemeye dikkat et. Aslında bunu sadece verdiğim tarih değil ama hatta Mart ayına kadar Aslan burcu birilerinin tuzağına, o nefsi duygular deriz ya, nefsi duygularıyla hareket eden kişilerin tuzaklarına düşmemeye dikkat etmende fayda var açıkçası. Yani burada bazı sıkıntılar ve bazı sorunlar yaşayabilirsin ve parayla ilgili, kariyer hayatınla ilgili birileri seni kandırmak isteyebilir, dolandırılmak isteyebilir. Buna karşı dikkat et. Şimdi bunun para kraliçesi. Buna karşı dikkat et. Ve diyor ki Ocak ayında sen bir korkun ile yüzleşeceksin. Aynı zamanda hani dedim ya bu sorulara dikkat et. Sorunlara ya da sorunlu kişilere dikkat et. Pek çoğunuz da arkadaşlar bunu içsel olarak yaşayabilirsiniz. Yani içsel olarak kendini huzursuz hissedebilirsin ya da bir an önce bir şeyleri halletmek için bazı kötü yollara başvurabilirsin. Birileri seni kandırmak da isteyebilir açıkçası. Yani burada şeytan kartı hani bir düşünün arkadaşlar. Onun olabilecek her türlü yani şeytanın yapabileceği her türlü kötülüğü düşünebilirsiniz. Lütfen bunu herkes bireysel kendi hayatına göre alsın. Buna dikkat et. Hani böyle sana küçücük bir etki verip de senden büyük bir şey kopartabilen kişiler, durumlar. Bunlara karşı lütfen çok dikkat et. Genel olarak baktığında yine Ocak ayında korkuların ile yüzleşeceksin ve pek çok şey açığa çıkacak. Kim sana ne yaptı ya da neyi neyden dolayı yaşadın bunları net bir şekilde görebileceğin bir süreç olacak senin için. Bu aynı zamanda şimdi böyle söylediğim için bazı arkadaşlarım kızabiliyor ama kendi etkinle yüzleşmek, kendi şeytanımız deriz ya bununla da yüzleşebileceğin bir süreç olacak. Kötü alışkanlıkların varsa bak bu da böyle de çalışır. Kötü alışkanlık şimdi bunun altını çizelim. Tehlikelere karşı dikkat et. Kimseye güvenme. Gelen linklere güvenme. Yani yaptığın bir proje, yaptığın bir iş, söylediğin bir söz, attığın mesaj, yaptığın alışveriş. Bunlara karşı dikkat et. Arkadaşlar dolandırıcılıklar çok arttı. Bunlara dikkat et. Bu cepte bitti. İkincisi birileri seni kandırmak isteyebilir. Nefsini okşayabilir. Sana hem duygusal olarak hem de maddi olarak senden faydalanmak isteyebilir. Buna dikkat et. Bu iki. Bu da cepte artık. Diğer bir kısım ise sen de yanılgılara uğrayabilirsin. Hani böyle birazcık bu işte şöyle hani seni çok seviyorum der ama aslında niyeti farklıdır. İşte burada çok para var şöyle bir şey yapacağız der ama aslında niyeti farklıdır. Bunları kapattık tamam bununla ilgili artık yorum yapmayacağım burası bitti. İkinci kısım ise şu
Kötü alışkanlıkların, bunlar kötü alışkanlık derken illa bir şey içmek, tüketmek değildir. Her türlü kötü alışkanlık. Sende bağımlılık oluşturan takıntıların, kuruntuların, korkuların, sevgili Aslan Burcu. Fazladan tükettiğin bir şeyler varsa bunları bitirmek için şanslı bir sürece doğru geçiş yapacaksın. Bitirirsin, bitirmezsin, o senin elinde olan bir şey. Ben etkiyi söylüyorum. Bunları bitirmek için çok şanslı bir sürece geçiş yapacaksın. Ve diyor ki bir şeyler açığa çıkacak senin için Ocak ayında. Özellikle Ocak ayının 18'ine kadar olan süreç. Böyle tam bir yüzleşme, bir şeylerin açığa çıkması, korkularınla yüzleşme, kendinle yüzleşme, etrafındaki insanlarla yüzleşme durumları söz konusu olacak ve sen artık bir şeyleri bitiriyorsun. Bakın aynı şeyi hani tekrar altını çizelim. Tüm bu saydığım etkiler ile ilgili tabii ki herkese bireysel olarak farklılık gösterecekler ve burada bir şeyleri bitiriyorsun sen. Bitiriyorsun. Artık birilerini hayatından çıkartıyorsun. Sana hizmet etmeyen, sana kötü davranan, üzen, yoran, sana hizmet etmeyen davranışların, kötü alışkanlıkların, bunları bırakabileceğin bir Ocak ayı olacak senin için. Birilerini artık böyle bir dışarıdan atıyorsun açıkçası. Ve çok da iyi olacak çünkü sonrasında gelen etki para kraliçesi arkadaşlar. Para kralı, para kraliçesi. Bunu yapman senin için çok önemli olacak. Yani bütün bu toksit durumlar, karanlık enerjiler, bunlardan kurtulmak senin için çok önemli olacak. Ve diyeceksin ki oh be rahatladım. Oh be rahatladım diyeceksin. Hani böyle bir içimden bir şey çıktı, hayatımdan bir şey çıktı ve gerçekten çok rahatladım ve diyorsun ki ben buradayım. Kaybettiğin özgüvenin, kaybettiğin cesaretin, kaybettiğin asaletin, kaybettiğin konumun, gücün, birileri senin statünü de senden çalmak istemiş olabilir her anlamda. Ya gerçekten kötü yani değiştiremiyorsun. Hata yapmak çok başka bir şey. Safkan kötü olmak çok başka bir şey. Bir şey diyemiyoruz yani. Ama aksine iyi insanların daha çok mücadele etmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden onlar böyle hani ortalık boşalınca yardırıyorlar yani. O yüzden şimdi burada bir şeyleri hayatından atıyorsun sevgili Aslan Burcu. Ve burada ayakların çok daha yere sağlam basacak. Para konularında özellikle çok hani burada hem maddi olarak ve manevi olarak, dış görünüş olarak, maddi olarak, manevi olarak kendini çok daha güçlü hissedebileceğin, evet ben buradayım, ben buyum diyebileceğin bir etki altına geçiş yapıyor olacaksın. Ve burada kadın figürlerinden alabileceğin destekler söz konusu. Zaten başlangıç ve bitiş arkadaşlar. Başlangıç ve bitiş, ara geçiş o kadar enteresan olacak ki hatta bugünden itibaren al lütfen 23 Aralık itibariyle al. Özellikle ayın 18'inden sonra çok daha keyifli bir süreç olacağını düşünüyorum. Daha çok para konularıyla ilgili. Zaten şimdi detaylı olarak bakacağız. Yani yeni bir hayat, yeni bir oluşum. Fakat şu da var, taze ve toy enerjilerini de kullanmak isteyebilirler. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum. Yani yeni bir eğitime başlarsın. Şimdi bunu nasıl özetlemek istiyorum? İşte konuşurken de kelimeleri çok iyi seçmek lazım. Çünkü yanlış da anlaşılınabiliyor açıkçası. Burada evet yeni bir girişim, yeni bir oluşum, kendi hayatınla ilgili yeni bir başlangıç gerçekleştireceksin. Bunun geçiş süreci birazcık senin için sıkıntılı olabilir ve birileri senden yani o masumiyetinin kullanılmasıyla ilgili de bir etki aldım açıkçası. Buna da dikkat et. Ama onun dışında zaten aşıyorsun, aşacaksın. Sen aşmazsan kimse aşamaz yani sevgili Aslan Burcu. Ben buradayım diyorsun. Ben para kraliçesiyim, ben para kralıyım. Sen de kimsin gibi bir etki var açıkçası. Şimdi ilk etkiyi aldık. Şimdi şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Ve diğer kartlarımıza bakalım. Aslanların yeri çok ayrı arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle bir bakalım. Sevgili Aslan Burcu arkadaşım için para dokuzlusu yani para kraliçesinden sonra gelen para dokuzlusu, güç sende, zenginlik sende, şans sende, şöhret sende sevgili Aslan Burcu. Yani para sana zaten çok yakışır. Para sana yakışır yani. Şimdi burada para dokuzlusu, bence kartlarımızı açalım ve o şekilde yorumlayalım arkadaşlar. Güzel güzel bakalım şöyle bir. Evet, kadınlardan destek gelecek. Kadınlardan çok güzel. Destenin altında da Azize var ya arkadaşlar. Kadınlardan destek gelecek. Ama burada bak parayla ilgili. Paralandık. Paraların, projelerin, fikirlerin, bunlara çok dikkat et. Sıkı sıkıya yapış ki zaten bunu öğrenmişsin. Sıkı sıkıya sahip çık. Bildiklerine sahip çık. Parana sahip çık. Projelerine sahip çık.
para sekizlisi. Para sekizlisi benim en sevdiğim kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Bakalım. Böyle birazcık dinlenmeye ihtiyacım var. Dinlenmek, izole olmak, rahat etmek, küçük bir tatil yapabilirsin. Kendi kendine kalabileceğin, kendini çok daha, bu çok sana iyi gelecektir. Mental olarak birazcık yorgun düştüğünü görüyorum açıkçası. Hani dışarıdan tamam, hani bak yine geldi. Bak yine geldi. Para kraliçesi. Şöyle bir alalım. Çok seviyorum bu kartı. Denge kartı. Şöyle bir bakalım. Heh, böyle güzel oldu. Şöyle koyalım. 2 kart geldi. Para üçlüsü. Oh, burası çok güzel. Şöyle bir rahatladık, bakalım neler çıkacak diyelim. Bir de destek kartlarımızı alacağız. Aslan burcu arkadaşım için neler gelecek. Şöyle yapalım ya. Şöyle yapalım. Kupa neydi Kupa melikesi. Bir tane de şöyle. Şimdi burada tedirgin olduğun korkular var. Tedirgin olduğun korkular var. Bunun üzerine ne gelir? Yıldız kartı gelir. Gelsin mi? Gelsin. Bence çok da yakışır. Tedirgin olduğun konular var. Şimdi panik atak, anksiyete, bunlara karşı dikkat et. Özellikle Ocak ayının, 2025 Ocak ayı arkadaşlar. Şimdi kaygıların, tedirginliklerin ve korkuların var. Bir şeylerden korkuyorsun. Hani elimdekini kaybeder miyim ya da işte aynı zararı bana verirler mi? Bak, yaşayacağın küçücük bir olay, küçücük bir gelişme bile senin korkularını tetikleyebilir. Ve geçmişten kalan konular da tekrar gün yüzüne çıkabilir. Fakat bunlar temizlenecek ve ayıklanacak. Korku, kaygı, tedirginlik, bunları çalıştırmamaya dikkat et. Koruyabildiğin kadar enerjini koru. Zaten bunun üzerine yıldız kartı geldiyse hani hiçbir şey söylemiyorum. Ve kupa melikesi, yani kupa kraliçesi arkadaşlar. Şimdi öncelikle hislerin çok güç, diğer etkileri söyledim ve burada dinlenmeye ihtiyacım var. Bunu lütfen yapabiliyorsan yap. Hatta bugünden itibaren Aralık ayının 4'üne kadar böyle bir dinlenme, küçük bir tatil, küçük bir kaçamak çok iyi gelecektir. Şimdi burada hislerin çok kuvvetli olacak. Hislerine güven. Hislerine güven diyorum ama şöyle, eğer yaşadığın psikolojik sorunlar varsa ya da birileri seni çok üzdüyse, hani böyle bir kendini kötü hissettiysen, hislerin birazcık yanlış da yönlendirebilir. Yani orada doğru dengeyi korumak çok, her şey o kadar ayrıntıda gizli ki ve her şey dengede ilerliyor arkadaşlar. Her şey dengede ilerliyor. Şimdi burada hislerin çok kuvvetli olacak. Yapalım yorumu. Hislerin çok kuvvetli olacak. Bunu söyleyeyim. Burada yıldız kartı da, yani kaynakla bağlantının yüksek olabileceği, hatta bir dileğinin gerçekleşebileceği bir ay da olacak senin için. Özellikle 17'sinden sonraki süreç, 17'si civarı bir dileğinin gerçekleşmesi, bir hayalinin gerçekleşmesiyle ilgili bir etki söz konusu. Ettiğin dualar, söylediğin kelimeler, bunlara karşı lütfen çok dikkat et. Şimdi bunun dışında para konularında çok şanslı. Yani beklediğin bir para varsa bu sana gelir. Beklediğin, beklemediğin bir para varsa bu sana gelebilir. Para dokuzlusu artık böyle bir borçlarını kapatma ve hani böyle birikim yapma noktasını gösterir sana. Borçların varsa bunları hafifletebileceğin bir Ocak ayı olacak ve artık birikim yapma noktasına doğru geçiş yapıyor olacaksın. Fakat diyor ki bak, burada haberleşmelerin yüksek olacak. Yurt dışıyla bağlantılı işler, gelen haberler, iletişimlerin yüksek olacak ama her duyduğun habere de inanma. Bununla ilgili de uyarıyı yaptım ve kapattım. Ve sahip çıkmak. Şimdi hayır yapmak, yardım etmek çok önemli ki Aslan burcu, bu zaten sana da çok yakışır biliyorsun. Yardım etmek, yardımlaşmak Aslan yapar. Ama burada ekstra bir, bazılarınız belki bunun gölge tarafını çalıştırabilirsiniz. Çünkü tamam, burada burç yorumu yapıyoruz ama bireysel olarak yani çok farklılık gösterir arkadaşlar. Çok farklılık gösterir ve bir de hep diyorum ya, dünümüz bugünümüzü şekillendirir. Böyle bir söz vardı ama kimin söylediğini hatırlamıyorum. Dünümüz, ondan önceki günümüz, seneler öncesi hep bugünümüzü şekillendirir. Şimdi burada yardımlaşma ile ilgili de çok güzel bir tema aldı. Yıldız kartını gördüğüm için de bunu söylüyorum. Yıldız kartı sadece böyle bir parlamak, ünlenmek değildir. Yardım etmek, yardımlaşmak, yaptığın yardımlar varsa bunların da karşılığını yine yardım ve korunma olarak alabileceğin bir süreç olacak. Şimdi burada bir şeylere sahip çıktığın bir süreç ve şunu söylüyor. Evet, bir şeyler kaybetmişsin ama onlara çok odaklanma. Kazandığın pek çok şey var. Ben senin burada birilerine karşı küstüğünü görüyorum. Küsmüşsün.
Kim küstürdü seni? Kim üzdü seni? Böyle bir video vardı ya, papatya ile alakalı, YouTube'dan bakabilirsiniz. Papatya bahçesi var arkadaşlar. Papatyalar orada böyle birikmiş, bütün papatyalar. Bir tanesi de çok ayrı bir yerde büyümüş. Kişi de işte videoya çekiyor, o papatyaya konuşuyor. Kim üzdü seni diyor. Sonra gidiyor, kim üzdü lan bunu diyor, ötekilere bağırıyor falan. O geldi gözüme, çok komikti. Şimdi burada birilerine karşı küsmüşsün, darılmışsın. Bunu hiç yapma, küsme. Sistem tarafından destekli olduğun bir süreçtesin. Hala elinde bir şeyler var, hala birikimlerin var, hala bilgin var, hala elinde seni ilerletebilecek ve hatta yükseltebilecek kaynakların söz konusu. Fakat düşmanlıklara karşı dikkat et. İlk aldığımız etkileri gördünüz ya, o şeytan zaten başlı başına böyle yani düşmanlıklara karşı lütfen çok dikkat et. Hatta aleni düşmanlıklara karşı da dikkat et. Birileri seni kavgaya sürüklemek isteyebilir. Kötü kötü şeyler içerisine atmak isteyebilir. Buna karşı dikkat et. Bir de sağlık. Tamam mı? Sağlıkla ilgili de dikkat et. Ama daha çok ben şunu aldım, hani mental olarak bir yorgunluk. Yani ilgilenebildiğin kadar kendinle ilgilen sevgili Aslan Burcu. Bunun dışında yaklaşık 7'li vadelerdir emek verdiğin konularla ilgili bir hak ediş alacaksın. Hani burada sanki çok istediğin bir şey gerçekleşecek de bir dua edeceksin gibi. Ya sonunda oldu, İyi ki yaptım diyebileceğin bir durum. İyi ki yaptım diyebileceğin. Ama o ilk başta aldığım etkiyi unutmayın. Birileri seni birazcık böyle bir zorlayabilir. Onlara karşı dikkat et ve zaten birilerini hani uzaklaştıracaksın, atacaksın, bir bitiş. Kavga, gürültü, birilerini bir yerden atma. Evet, bunu yap ama tedbirli bir şekilde yap. Yani buradaki tutma enerjisi birazcık da o. Hani hayatından birilerini çıkart. Sana kim zarar verdiyse, kim üzdüyse bunları hayatından çıkart. Ama göstererek değil, aklınla, mantığınla, taktikle ilerleyerek yap. Yani seni sözel olarak bile aşağıya çekmek isteyebilirler ki yapmadıkları şey değil. Bununla birlikte Aslan Burcu, psikolojik olarak kendini birazcık böyle depresif, yorgun hissedebilirsin. Özellikle ilk yarısı. Kötü düşünceler, vesvese, bunlara karşı çok dikkat et. Depresif hissedebilirsin. Bunlara karşı çok dikkat et. Kendini yıpratma. Tamam mı? Kendini yıpratma. Yani kılıç dokuzlusu. Arkadaşlar, bunlarla ilgili uyarıyı yaptım. Artık onun üzerinde durmuyorum. Bunun dışında hayatına denge gelecek. 14'ü ve 14'ünden sonraki süreç, 9'u, 19'u, 29'u, 17'si ve civarı, 8'i, 18'i, 28'i, bu tarihler 3, 13, 23, ama bu daha çok 13 ve 23 sonrası olarak alalım. Bu tarihlerde iş konularında ve para konularında inanılmaz şanslı olacaksın. Şanslı olacaksın. Sadece az önce bahsettiğim uyarılara karşı dikkat et. Bazı arkadaşlarım diyor ki hiç kötü şeylerden bahsetmeyin diyor. Öyle değil arkadaşlar. Bunlardan bahsettiğin zaman o kadar güzel mesajlar alıyorum ki tam da o durumla karşılaştım ve dikkat ettim, böyle bir tehlikeyi atlattım gibi. Sonra biri geliyor, keşke öncesinden bu yorumu dinleseydim gibi. Bunlara karşı dikkat edelim. Ve burada kaygı, anksiyete, seni üzebilecek durumlara karşı da çok dikkat et. Bunun dışında parlayabileceğin, para konularında beklediğin paraların gelmesi. Hani böyle artık birikim yapma. Hem birikim yapıyorsun hem de para konularında burada gelecek olan çok güzel bir zenginlikten bahsetti. Tanınmak, yani burada hani gücünü yeniden kazanma ile ilgili evet mücadele var ama onu dengelediğin sürece bir problem olmayacak. Yani burada yatırımlarınla ilgili de çok önemli bir dönüşüm. Burada bambaşka bir işe, bambaşka bir ticarete başlayabilirsin. Zaten geçtiğimiz açılımlarda da buna benzer bir süreç vardı. Ama nasıl yapacağım? Yapabilir miyim? Olabilir mi? Yorgunum, halsizim. Bunlar seni düşürebilir. Asla yapma. Oldukça desteklisin. Enerjin çok yüksek olacak. Özellikle Boğa, Başak, Oğlak, Akrep etkili kişiler, aynı zamanda Kova etkili olanlar, Aslan burçları. Sizler eksi bir şanslı olacaksınız ve Yay etkili olanlar. Sizler eksi, evet, Yay, Kova, Boğa, Başak, Oğlak, Akrep arkadaşlar, tamam mı? Bu etkili olan Aslan burcu arkadaşlarım, yani bu etkili olan Aslan burcu arkadaşlar eksi bir şanslı olacaksınız. Güçlü birileriyle iş yapabilirsin, ismini duyurabilirsin, parlayabilirsin. Para konularında şans ve seni zenginliğe götürebilecek. Özellikle burada yapacağın bir girişim var. Daha çok yeteneklerini kullanabileceğin bir girişim. Ticaret de olabilir. Meslek ne olursa olsun hiç fark etmez. Her şey bir sanattır. Hep söylüyorum, biliyorsunuz. Burada artık böyle seni hani yapamam edememden kesinlikle çık. Bu yapacağın şey neyse arkasında dur. Bu seni gerçekten çok güçlendirecek. Hem maddi konularda hem
parlama noktalarında çok güçleneceksin. Ortaklı işler yapan arkadaşlarım, siz birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Zihin de çok aktif olacak, yani yaratıcı tarafın da çok yüksek olacak. Şimdi para üçlüsü. Evet, ortaklı işler ama diyor ki bak, parana ve fikrine dikkat et. Özellikle ortaklı işler yapan arkadaşlarım. Grup işleri, ortaklı işler, proje işleri olan, yani birlikte bir iş yapan arkadaşlarım. Burada fikrine, düşüncene sahip çık, parana sahip çık, koruyarak ilerle. Kendi değerlerini koruyarak ilerlersen hem maddi konularda hem de enerjinin yükselmesi noktasında oldukça şanslı olacaksın ve çok daha parlayabileceğin bir süreç olacak. Özellikle 17'sinden sonra çok daha parlayabileceğin, gücü eline alabileceğin bir etki altında olacaksın. Evet. Peki. Bir de diğer destelere bakalım. Bakalım diğer etkilerden neler gelecek diyelim. Sevgili Aslan Burcu arkadaşım için neler gelecek diyorum. Hemen baktım. Kartalın gözleri. Kavganın üzerinden uçmak. Ay, bu çok güzel arkadaşlar. Direkt mesaja bakar mısınız? Kartal ve kargaların hikayesi vardı, hatırlıyor musunuz? Bak, 17'si ve 18'i civarı ve ondan sonraki süreç çok önemli olacak senin için. Kartal ve kargaların hikayesini hatırlıyorsunuz değil mi? Yani kargalar onu yemek isterken, bak burada hep mücadeleden bahsettim ya. Kargalar kartalı yemek isterken kartal onlarla kavga etmek yerine, didişmek yerine en tepeye uçarmış. Ve o kartal uçtukça, süzüldükçe, daha da çok yüceldikçe kargaların oraya hani nefesi yetmediği için patır patır aşağıya düşerlermiş. Aslında burada diyor ki sana, sadece çalış. Sadece çalış, sadece işine odaklan diyor. Ve ırmağın ruhu geldi. Maceraya doğru yola koyulmak. Çok farklı bir maceralara geçiş yapacaksın. Çok farklı deneyimler tadıyor olacaksın. Sevgili Aslan Burcu. Peki bakalım. Aslan Burcu için gelecek olan arketip nedir diyelim. Aslan Burcu için gelecek olan arketip nedir diyelim. Öldüren cazibe geldi arkadaşlar. İşte bahsettiğim şey buydu. En başta bahsettiğim şeytan kartı vardı ya. Bunu her anlamda alabilirsin. Ya şey gibi, neyse oraya değinmeyelim. Öldüren cazibe, bak, olumlu nitelikler. Olumlu nitelik nedir? Erotik dişil enerjiyi vurgular. Bağımlılığınız reddedildiği zaman kalbini açar. Yani burada bir şeylerin, zaten bu şimdi yıldız kartı, kupa kraliçesi, kupa melikesi duyguları da çok sembolize eder. Yani maneviyatının da artacağı bir süreç olacak. Yani burada bu nasıl, biliyor musun? Hani bir şeye kolay yoldan, bakın böyle özetliyorum. Bir şeye kolay yoldan ulaştığında aslında onun ne kadar yapay ve geçici olduğunu anlıyorsun. Ve burada maneviyatın yükseliyor. Kalben bir şeyleri yapmanın ne kadar sağlıklı olduğunu görüyorsun. Peki gölge nitelik nedir diyorum? Şehvetin uygunsuz kullanımı ve paraya bağımlılık. Bak, bunu sen de yapabilirsin. Bağımlılık. Birileri senin zaaflarını da kullanabilir. Peki diğer etki nedir diyelim. İşte bak, baba. Baba. Sen baba. Yani aslana ben babayı çok yakıştırıyorum, biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım baba. Olumlu nitelikler. Olumlu nitelikler. Yaşamı yaratma. Bakın burada da yine yıldız sembolü var. Yaşamı yaratma ve destekleme yeteneği. Bir kabile içinde olumlu rehber ışık. İşte senin çalıştırman gereken şey bu. Yapman gereken şey bu. O kadar güzel mesajlar geldi ki. Her aslan iyi mi? Tabii ki değil arkadaşlar. Hepimizin iyi tarafı var. Kötü, tekamül dediğim şey böyle zaten. Bak, bunu söylüyor. Destekle, lider ol. Bir kabile içinde olumlu bir rehberlik yap. Bulur zaten, aslan bulur. Aslan kralı biliyorsunuz değil mi? Budur zaten. Şimdi gölge taraf nedir? Bak, gölge taraf nedir? Diktatörce kontrol, otoritenin suistimal edilmesi. Bu da dikkat etmen gereken tutum. Düşmemen gereken hal ve tutum. Yorumum bu şekildeydi. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.